Movistorm eğitim programına devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda harita tasarlamayı göstermiştik. Sahne tasarlamıştık şu şekilde bir. Bu videomuzda ise göreceğiniz üzere şu kısımda bulunan karakter modellemeyi göreceğiz. Evet arkadaşlar, buradaki insan modeline bastığımızda karakter modellemeye giriyoruz. Karakter modellemede arkadaşlar şuradan cinsiyet seçimi yapabiliyoruz. Buradan bir bayan arkadaş da seçebiliriz. Erkek arkadaş da seçebiliriz şuradan. Bu belirlediğimiz modeli şu şekilde belirleyebiliriz. Vücut ölçüleri bunlar. Ondan sonra şu altta bulunan herhangi bir hazır kıyafetli karakteri belirleyebiliriz. Eğer isterseniz bunlar sizin istediğiniz şekilde olabilir. Burada herhangi bir kıyafetin üzerine tıkladığımızda arkadaşlar bunun rengini değiştirebiliyoruz, özelleştirebiliyoruz. Ardından mesela alta geldiğimizde de aynı şekilde bu. Kıyafete bastığımızda da mesela değiştirebiliyoruz baştan aşağıya. Mesela buraya geldiğimizde de bu karakterin kıyafetinin rengini değiştirebiliyoruz. Renk seçebiliyoruz. Üzerine başka bir resim yükleyebiliyoruz mesela. Şöyle kahverengi olsun. Mesela şurada rengini değiştirmek yerine stilini değiştirelim. Ardından da rengini değiştirelim. Açık sarı olsun biraz. Ya da beyaz olsun mesela. Kıyafetinin de rengini değil, ayakkabısını beyaz yapalım. Ardından vücut rengine geliyoruz arkadaşlar. Ya vücut yapısına geliyoruz. Yüz tipi yani. Şu şekilde Avrupalı falan yapabiliyoruz. Gördüğünüz üzere büyüyüp küçültülüyor. Varsayılan olarak buradaymış yani. Şöyle büyütüp küçülttüğümüzde değişimi görebiliyorsunuz. Altta gözleri ve ağzı var. Bu şekilde büyütüp küçültünce değiştirebiliyorsunuz. Sonra buradan da şöyle burnunu değiştirebiliyoruz. Bu tamamen size kalmış yani. Bunlar varsayılanlar arkadaşlar. Şunlar da bizim değiştirebilme imkanlarımız. Bu gördüğünüz üzere bu karakterin böyleymiş. Şöyle büyütebiliyorsunuz hatta. Sonra alta geliyorsunuz, böyle diğerlerini oynayabiliyorsunuz. Bunlar sizin tamamen isteğinize göre şekillenebiliyor. Sonra bu bölümün içerisinde rastgele bölümü var mesela. Rastgele değiştirebiliyoruz bunları. Sonra şurada sıfıra indirebiliyoruz. Buraya geldiğimizde gene bir rastgele bölüm atıyor bize. Çoklu bir rastgelelik bu. Tabii kötü bir görünüm veriyor bize. Şurada arkadaşlar yüz rengini görebiliyoruz. Yüz rengin neyse şöyle herhangi birine tıkladığımızda karakterin yüzünün renginin değiştiğini görebiliyorsunuz. Ben en uygununu seçiyorum genç tipi olarak şu. Sonra buraya geldiğimizde yüzünün gözünün makyajını ekleyebiliyoruz. Böyle mesela. Bu tabi bayan karakterlerde işe yarıyor. Erkeklerde pek güzel olmuyor yani arkadaşlar. Şu şekilde diğerlerine geldiğimizde böyle yüzüne farklı imajlar ekleyebiliyoruz. Rahatça gibi, zombi gibi mesela, böyle değişik şeyler olabiliyor. Şuraya geliyoruz mesela. Hiçbirini seçmeyelim arkadaşlar biz bunların. Çoklu seçim özelliği var programda. O kötü mesela, karışıyor bazen. Buraya geldiğimizde bir yanındaki kaşları ve gözleri değiştirebiliyoruz. Şöyle birden fazla kaş yapamıyoruz mesela burada. Bu iyi. Yani şunu yapalım bakalım. Yan tarafında sakal var arkadaşlar. Bu sakallarla mesela şöyle buna uygun bir sakal belirleyelim. Bu biraz fazla gözüküyor. Bu az gözüküyor. Şöyle mouse'la döndürebiliyoruz. Şu şekilde mesela. Şöyle uzatıp büyütüp küçültebiliyoruz şu şekilde. Şöyle gardırop gibi zaten yapmışlar gördüğünüz üzere sahneyi. Karakter kendisi dönüyor burada. Biz de böyle görebiliyoruz yani karakteri. Şu şekil. Sonra yana geldiğimizde ise burada da birkaç tane daha değişik saf yüz tipleri var. Bunları seçmiyoruz çünkü görüntümüzü bozuyorlar. Yan tarafa geldiğimizde arkadaşlar karakterin saçını belirleyebiliyoruz. Burada mesela benimki birazcık şey olduğu için full sürüm olmadığı için ilk 7 gün full sürümde bunların hepsi açık gözüküyor. Şu şekilde mesela bir karakter oluşturabiliriz. Gördüğünüz üzere güzel bir şey çıkıyor ortaya yani. Böyle kel bir adam da yapabiliriz.
Daha sonra yan tarafta bunun gözlüğü falan var. Hatta bunun rengini değiştirebiliyoruz şöyle. Hatta şu renk güzel gibi, he? Şu renk benim biraz hoşuma gitti. Bilmiyorum sizin hoşuna gider mi gitmez mi? Neyse, yan tarafında bir de gözlük var arkadaşlar. Karakteri şöyle yakınlaşalım, daha net görelim. Şöyle geldiğimizde böyle değişik bir gözlük takabiliyoruz. Birden fazla gözlük de takabiliyoruz tabi. İstersek üçünü birden kullanabiliriz. Ama tabi karışıklık olur, bu biraz saçma olur. Daha sonra arkadaşlar şunu kullansın yine. Bir dakika. Aynen şu güzel. En sonunda ismini yazıyoruz arkadaşlar. Ben buna Hilmi diyeceğim. Hilmi de bakkallık yapıyor, tamam mı? Kendi halinde bir adam. Halinde bir adam. Evet. Karakterimiz şu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Abi bunu bayan karakter için de yapabiliyoruz, gördüğünüz üzere demiştim. Şöyle tabi diğer özellikleri falan var. Mesela bunları değiştirebiliyorsunuz. Bunlar paralıymış. Şuralarda mesela şeyler var. Gözlükler falan var yani. Burada da isterseniz bir isim daha koyabiliriz. Ama tabi isim koymadan önce arkadaşlar biz bu karakteri animasyon kısmını, tamam mı, kullanabilmemiz gerekiyor. Bura mıydı sanırım, buraydı, evet. Gördüğünüz üzere karakteri şuraya bastık mı, tamam mı, please here diyoruz. Ve karakter animasyon kısmımızda beliriyor. Karakter modelleme işlemi aslında bu kadar kısa arkadaşlar. Eğer ikinci bir karakter oluşturursak, tamam mı, o karakteri de şu şekilde yanına koyabileceğiz. Onu da göstereyim size. Yüz tipini değiştirelim mesela. Cilt rengini diyelim. Biraz açık renk olsun. Tamamdır. Sonra şu saçındaki kıyafeti, bunu kapatalım. Bu saç olsun sadece. Alttan şöyle, tamamdır. Evet, bu karakterimiz de oldu. Yan tarafa geldiğimizde bunu tabi biz çoklu seçimle eklemedik. O yüzden dolayı böyle oldu. Şuraya basacaktık arkadaşlar diğeri için. Gördüğünüz üzere. Tamam. Bir tane daha yeni karakter ekleyeceğiz. Buradan seçim yapabiliyoruz mesela. Şunu seçmiştik değil mi biz? Aynen öyle, bunu seçmiştik. Evet, ikinci karakterimizi de seçtik. Gördüğünüz üzere iki tane karakter oluştu arkadaşlar. Şu karakteri seçiliyken bunu da buraya bastık mıydı, please here diyerek bu şekilde iki karakter oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda animasyon kısmına geçeceğiz. Bu video bu kadardı. Görüşmek üzere.